Çocuksu çizimleri var diye bakmaya akıl bile etmediğim bir yapımı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine göz attım. Ve evet, beğendim. Önyargının ne kadar kötü olduğunu bana bir kere daha hatırlattığı için bu animeye teşekkür ediyor ve anlatmaya başlıyorum. Animemiz coğrafi olarak Abyss, benim tabirimle bok çukuru dediğim bir yerin çevresinde başlıyor. Daha tam olarak nerede olduğumuzu anlamadan ana karakter kadrosundan birkaç kişiyi gösteriyor anime bizlere. Hepsini tanıtmak istemiyorum, o yüzden en önemlisini anlayalım yeter. Şu sarışın bebek. Bu kıza sonra değineceğim, devam edelim. Bulundukları yer bir yetimhane olmasından kaynaklı üstün süper zekamla onların birer yetim çocuklar olduğunu anlıyorum. Sonra teşekkür edersiniz. Çocuklar sıradan derslerine giriyor, takılıyor ve Abyss'in etrafında kendi hayatlarına devam edip o deliğe meraklı olarak büyüyorlar. En çok meraklı büyüyen çocuğumuz ise Rico adı verilen az önce bahsettiğim sarışın çocuk. Dış görünüş olarak tatlı ve minnoş gözükse de cesur bir kız ve amacı Abyss'in dibine giden annesinin yanına, yani dibe gitmek. Abyss katman katman iyice boklaşan bir yer. Her katman inişinizde yukarı çıkma cezası daha fazla oluyor ve buna dayanıklı insanlar sadece daha aşağı inme izni burada. Abyss'in laneti adı veriliyor bu ceza sistemine bu arada. Bu sistemden ayrıca Abyss'in içerisinde burnunuzu boktan çıkaramayacağınız kadar gıcık ve rahatsız edici yaratıklar da bulunuyor. Bunun yanında burada diğer animelerde olan güç sistemi mantığı var. Ama ismini birazcık değiştirip düdük sistemi yapmışlar. Hiçbir düdük sikimde değil, o yüzden en önemli iki tanesini söyleyeyim. Kırmızı ayak işçisi bebeler, beyaz da en üst ve en güçlü olan. Bu ikisini bilseniz yetiyor yani. Abyss bu ceza sisteminin yanında içinde eşsiz ve değerli hazineler bulunduran bir yer. Yani öyle baba ayrına inmiyorlar oraya. Bundan dolayı oraya eğitimli adamlar göndermek ve oradan maden çıkartmak oradaki ekonomiyi döndüren asıl sistem. En azından bazıları ekonomi düzeltimi için bir adım atıyor. Abyss'in mantığını az çok anladığınızı varsayıp hikayeye devam ediyorum. Hikayenin ilerleyişinde iki dönüm noktası var. Biri Rico'nun ilk katmanda amelelik yaparken Reg adı verilen bir yarı robot yarı insan görmesiyle başlıyor. Onunla zaman geçiriyor, tanıyor, fazla tanıyor. İkinci dönüm noktası ise Rico'nun doğum gününde annesinden gelen "aşağıdan bekliyor mu seni" mektubu ve düdüğü. Rico bu mektuptan sonra bok var gibi kaçıp Reg ile aşağı iniyorlar. En son videomu 27 yıl önce attığım için kanalın etkileşimi cidden kötü durumda. Toparlamama yardım için videoyu severseniz like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Hadi devam edelim. Katman katman her türlü zorluklarla baş etmeye çalışarak indikleri bu serüvende ilginç maceralarla karşılaşıyorlar. Merak etmeyin, spoiler vermeyeceğim ama Rico bütün katmanlarda bir gerizekalılık yapıyor ve bununla ilgili bir şey demem gerekiyor. Bilirsiniz, hayatta cahil cesaret denen bir şey var. Ben Rico için bu sözü kodumun salağı cesareti yapıyorum. Elinde bir defter var, tamam mı? İçinde her bokla ilgili bilgi var. Her bokla. Reg'in sik boyu bile yazıyor kitapta. Yani bu kadar bilgiyle bu cahil cesareti olamaz yani. Anime boyu Rico sıçıyor, Reg topluyor. Rico sıçıyor, Reg topluyor. Rico sıçıyor, Reg topluyor. Rico anime bu şekilde devam ediyor. Her şeyi bir kenara atalım ve çizimlerden devam edelim. Başta çizimlerden yakınmıştım hatırlarsanız. İzledikten sonra çizimler bana harikulade gelmişti ve birkaç araştırma yaptıktan sonra bu çizimin amacıyla ilgili birkaç yazı okudum. Animedeki karakterler daha çok çocuksu tarzda çizilip daha masum bir hava oluşturmuşlar. Abyss'in içerisindeki arka planlar ve yapılar da daha gerçekçi ve duvara koysan tablo gibi duracak şaheser tarzı çizimlere sahip. Üçüncü olarak da karakterlere salça olan yaratıklar ise daha çok karmaşık, karalama çizimi tarzı bir tarza sahip. Arka planın o güzelliğinin yanında ve yaratıkların o farklı çizimlerinin yanında oraya ait değilmiş gibi duran çipi karakterler görsel olarak da karakterinin orada bulunmaması gerektiğini anlatıyor. Belki böyle bir şey yoktur ve gökten sallamadır, bilmiyorum ama benim gözümde mantıklı geldi. Yani o kadar farklı çizimlerin arasında daha farklı bir çizimin gelmesi sanatsal anlamında da karakterlerin orada olmaması gerektiğinden bahsediyor. Neyse, kendi dünyasını sana sunması ve bunu kendine has bir sanat tasarımıyla sunması bu animeyi gözümde daha güzel yapıyor. Son zamanlarda izlediğim işler beni fazlasıyla yormuştu bu konuda. Her animede Tokyo görmekten artık midem bulanmaya başlamıştı ve sıkılmıştım. Yeter da Tokyo atacağım şimdi kafanıza atom bomba. Sıkıcı ve sıradan bir dünya tasarımı yerine bu gayet hoş geldi gözüme. Bakın, benim bir animeyi sevmem için illa her şeyi harikulade olmasına gerek yok. Ortalama veya üstü bir hikaye koy. Yanına da pat küt savaş ekle ya da ilgi çekici bir gizem ekle. Üstüne de her türlü animasyondan ve çizimden katabilirsin. Uzumaki ve Blue Lock hariç. Ve sonunda vana! Benim gözümde yenilebilir bir yemek hazır. Afiyet olsun. Yani bu anime hakkında oturup saatlerce konuşabilirdim ama spoiler kısmına girmek ve sizlere o büyülü dünyaya girmeden ufak esintiler vermek istemedim. Bence bu anime son zamanlarda izlediğim en eşsiz yapım oldu. Bunun sebebi kendine ait bir evreni olması, güç sistemini kendine özel yedirmesi, kendine ait bir sanat tasarımına sahip olması, inanılmaz ambiyans müzikleri, genel müziklere sahip olması, deli gibi ön yargıyla girmeme rağmen bana bu animeyi sevdirmesi gibi şeyler cidden bu animeyi gözümde inanılmaz yapıyor. Ve bu inanılmazlığı sizlere paylaşmak, belki de bir nebze olsun bu animeye girmenizi sağlamak hoş. Eğer öyle bir şey sağladıysam. Ne kadar inanılmaz desem de bu animeyi kusursuz yapmaz tabii ki de. Yine de birkaç kusuru görmezden gelebileceğimiz kadar iyi bir anime mi? Burası artık herkesin kişisel zevki. Benim için görmezden gelmeye değer bir anime. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Sonraki video için kafanızda fikir varsa yorumlara ya da Discord'a gelip yazarsanız seve seve yaparım. Hoşçakalın. Bay bay.